Merhabalar, ben Nazan Özbay. Bilinçli nefes eğitmeni ve yaşam koçu, aynı zamanda Access Consciousness kolaylaştırıcısıyım. Yani Bars, Facelift, beden prosesleri ve foundation kolaylaştırıcılığını yapıyorum. Seminerlerini veriyorum. Ve aynı zamanda GNC'nin arınma sistemi birinci aşama güçlendirme seminer eğitmeniyim. Theta Healer'im. Bunları söylememin nedeni, her zaman olduğu gibi biliyorsunuz, benimle buluşmak ve bir şekilde beraber çalışmak isteyen canların benden alabilecekleri seminerlerle ilgili bilgi olsun diye de bunları veriyorum elbette. Bugün biraz kendimizi alıp kabul etmekten bahsedeceğiz. Kendimizi fark ederek alıp kabul etmekten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz, alıp kabul etmek özellikle son aylarda, yıllarda kendi dilimize, bakış açılarımıza çok fazlasıyla girmeye başladı. Eğer bunu ilk kez duyuyorsanız da benden duymuş olun, ama duydunuz ve gerçekten alıp kabul etmekle ilgili alana soruyorsanız, bakıyorsanız daha fazla nasıl alıp kabul edebilirim ya da alıp kabul etmek gerçekten ne ifade ediyor diyorsanız, biraz onlardan bahsedeceğiz. Birçoğumuz bu dili yeni öğreniyoruz. Ben de o yüzden, biliyorsunuz, diyorum ki yeni bir dili öğreniyoruz. Yani vardı da biz mi kullanmıyorduk bu dili? Elbette değil. Çünkü yaşamımıza doğduğumuz andan itibaren, içine doğduğumuz toplumda, içine doğduğumuz ailede yaşam nasıl algılanıyorsa, yaşamla ilgili hangi bakış açıları varsa biz onu kendi gerçeğimiz yapmayı benimsedik. Ya zaten onlarla uyumlandık, hemfikir olduk, ya da onlara tepki gösterdik, asiyiz diye yargılandık, dışlandık ya da dışlandığımızı zannettik. Ama tepki gösterip reddettik. Fakat bir şekilde aynı fikirde de olsak, farklı fikirde de olsak, sonuçta bizi bu dualitenin içerisine, kutupluluğun içerisine hapsetti bir şekilde. Ve kendimizle ilgili tanımlarımız için de böyle. İçine doğduğumuz ailede, içine doğduğumuz toplumda insanlar bizi nasıl tanımladılarsa, biz aslında o tanımları kendimizin üzerine alarak, ekleyerek kendimizin o olduğunu zannettik. Ve oradan işlevsel olmayı seçtik. Birçok kez farkında bile olmasak. İşte burada size sorabileceğim, size söyleyebileceğim en güzel şeylerden biri, çocukluğunuzdan beri sizin hakkınızda insanlar ne söylerdi? Nasıl biri olduğunuz hakkında hangi fikirlere sahiplerdi? Sürekli olarak kulağınızda dönen o söylenen şeyler neler? Mesela ne kadar dağınık olduğunuzu duyarak mı büyüdünüz? Ne kadar tembel olduğunuzu ya da ne kadar başarılı olduğunuzu, ne kadar güzel olduğunuzu. Kulağınızda sürekli olarak duyduğunuz ya da diğerlerinin sizin hakkınızdaki o yargılarının ne kadarını kendi gerçeğiniz gibi alıp kabul ettiniz ve oradan işlevsel olmayı seçerek kendinizi ve yaşamınızı oradan yarattınız. Şimdi sizi bu farkındalığa davet ediyorum. Gerçekten kendinizle ilgili olarak gerçeğiniz ne? Diğerlerinin sizin hakkındaki düşünceleri ve o düşünceleri gerçeğiniz yapmanız mı? Yoksa siz bunların ötesinde bambaşka, henüz belki kendinizin bile fark etmediği başka bir alanda mısınız? Kendinizi işte fark ederek alıp kabul etmek belki de hayatınızda ilk defa yaşamınızın kolayca akmasını sağlayacak. Çok sıklıkla duyuyorsunuz benden de. Kendin olmak, kendini seçmek, kendin için seçmek. Yani bunlar çok da bildiğimiz, belki de bize çok da öğretilen şeyler olmadılar. Ama kendini seçmek, birçoğunun zannettiği gibi aslında bencillik alanında olmak değil. Kendine evet demek, diğerlerine hayır demek değil. Kendinin farkında olmak, aslında kendi kapasitelerinin, kendi yeteneklerinin farkında olmak. Ve aslında bu dünyaya hangi hediyeyle geldiğini bilmek ve o hediyeyi bu dünyaya armağan etmekle ilgili. İşte biz olduğumuz hediyeyi ne kadar alıp kabul ediyoruz? Olduğumuz hediyenin ne kadar farkındayız? Hangi kapasitelerimiz ve hangi yeteneklerimiz var? Ve bunları bu dünyaya ve kendi yaşamlarımıza ne kadar hediye ediyoruz? Ve aslında kendimizi olduğumuzdan daha az yapmak için hangi bakış açılarına tutunuyoruz? Kime ait bu bakış açıları? Kimlerin hangi yargılarını üzerimize giydik ve o yargılardan işlevsel olmayı seçtik? Gördüğünüz gibi bir dolu soru sordum. Bu soruları benimle birlikte sormaya başladığınız zaman bir anda bambaşka bir pencerelerin, kapıların açıldığını fark edeceksiniz yaşamınızla ilgili.
kendinizle ilgili, aslında ilişkilerinizle ilgili. Bu diğerlerini yanlış yapmakla ilgili değil, diğerlerini suçlamakla ilgili değil, diğerlerinin yüzünden, diğerlerinden dolayı olmasıyla ilgili değil. Bu sadece aslında kendimize, kendi yaşamımıza farkındalıkla ilgili. Bir soruyu sorduğumuz zaman daha önce o programlarımız var ya, işte kendimiz hakkındaki yargılar, diğerlerinin ve bizim. Ve diğerlerinin belki bizim hakkımızdaki yargılarını satın alarak kendimizin zannettiğimiz o yargılar. İşte o programların kilidini açan şey bir soru sorduğumuzda. Benim kim olduğum ve ne olduğumla ilgili bir yargıya sahip olduğumda o zaman ne yapıyorum ben? Neyi yapıp neyi yapamayacağımla ilgili bir karara da varıyorum, değil mi? Bunu yapabilirim, bunu yapamam. Bunu yapmam mümkün değil. Bunu belki yaparım gibi kendimi belli bir tanımın, sınırların içerisine koyuyorum. Şimdi hepiniz kendi yaşamlarınıza lütfen bir bakın. Kim olduğunuzla ilgili, ne olduğunuzla ilgili, neyi yapıp yapamayacağınızla ilgili kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Hangi yargılara sahipsiniz? Ve bu yapmayı aslında yapabileceğinizi bildiğiniz ama kim olduğunuzun tanımından dolayı yapamadığınız şeylerden dolayı kendinizi ne kadar sıkışmış hissediyorsunuz? Ve aslında o sıkışmışlıktan dolayı kendinize ne kadar kızıyorsunuz, kendinizi ne kadar yargılıyorsunuz ve tekrar hareketsiz hale getiriyorsunuz. İşte bu programların kilidini açacak şey canlar, soru sormak. Yeni bir dili öğreniyoruz derken daha önce bilmediğimiz bir şeydi elbette, biliyorsunuz, soru sormak. Buradaki bahsettiğimiz sorular her zaman olduğu gibi bizi olasılıklar evrenine bağlayan sorular sormak. Elbette ki soruyu sorduğumuz zaman zihin hızlı bir şekilde o sorunun yanıtlarını vermeye çalışacak. Ama araçları bildiğimizde bunu kolaylaştıracak. İşte o zihnin verdiği yanıtların ötesine gidebilmeyi de beraberce başaracağız. Ve bunun nasıl olduğunu işte seminerlerde, sınıflarda anlatıyoruz elbette. Buradakiler de çok işinize yaramakla birlikte daha ötesini seçiyorum diyenleri de sınıflara bekliyoruz. Ve işte kendinizi fark ederek kabul etmek aynı zamanda, hani diyoruz ya, bildiğini bilmek için seni güçlendiren sistemler bunlar. Bildiğimi bilmek, biliyorum ama bildiğimi bilmiyorum. Yeterince güçlü değilim çünkü benim kim olduğum ya da kim olmadığımla ilgili bir dolu bakış açıları ve yargılarla geldim bugüne kadar. Ama içeride bildiğim bir şey var. Belki de sadece bana ait bir hediye var. Peki bunu nasıl ortaya koyacağım? Peki bunu nasıl aktaracağım? Her şey değişiyor canlar. Dünya değişiyor, biz değişiyoruz. Yaşam böyle bir yer. O zaman şu anda her neyin içinde sıkışıksanız demek ki seçimsiz olduğunuzu zannettiğiniz için. Ama oysa evren, olasılıklar evreni. Bir dolu seçimimiz var. Seçim yapmayı bilmiyorsak eğer elbette seçemeyeceğiz. Ama işte seçim yapmayı öğreniyoruz. Hangi seçimlerim var? Orada işte kendi hediyemize bakmak. Kim olduğum ve ne olduğundan bağımsız. Kendimize belki bu soruları sormak. Benim hangi kapasitelerim var ve benim hangi yeteneklerim var? Kapasitelerimiz ve yeteneklerimiz, yani birçok bakış açısıyla katılaştırarak geldi. Sizin de bildiği gibi. Hangi kapasitelerim var ve hangi yeteneklerim var diye sorduğumda belki daha önce hiç fark etmediğim, belki daha önce alıp kabul etmediğim ve alıp kabul etmemin önünde duran, bir dolu bakış açısıyla alıp kabul edemediğim yeteneklerim ve kapasitelerim olabilir. İşte burada kendimi normalleştirmeden o farklılıklarımı önemli hale getirdim. O farklılıklarımı alıp kabul edebildiğim bir yer oluyor. Benim hangi kapasitelerim var ve benim hangi yeteneklerim var. Bu işte daha fazla bizim kendi değerimizi alıp kabul etmemizi kolaylaştıracak. Ve aynı zamanda bizim için kolay olan kapasite ve yeteneklerimizi fark ettiğimizde bu bizim için kolay olacak. Çünkü bize ait bir hediye. Dolayısıyla bunu biz yaratabiliriz. Sadece bize ait, başkasına ait değil.
Evet, bu hediye bana ait. O zaman benim hangi kapasitelerim var ve hangi yeteneklerim var diye sormaya başladığım zaman bana ait olan o hediyeler yaşamıma akmaya başlayacak. Birçok kez aslında çok kolay olarak yaptığımız şeyler bizim kapasitelerimiz ve yeteneklerimiz. İşte kolay olanın değerli olmadığı bakış açısından işlediğimizde orada farkına varmadan kendi kapasitemizi de alıp kabul edemiyoruz. Kendi yeteneğimizi de alıp kabul edemiyoruz. Oysa hemen şu an itibariyle lütfen bakın. Kendi o kapasitenize, dehanıza sahip çıkıp fark ederek kabul etmeniz gerekmesin diye o dehayı, o hediyeyi yanlış tanımlayıp yanlış anladığınız her yeri yıkıp yaratımını iptal ederek nasıl bunun ötesine geçebiliriz? Ya kendinizin olduğu o muhteşemli ve ihtişamlı yaratıcılığı alıp kabul etseydiniz, kendinizin o muhteşem ve ihtişamlı bir yaratıcı olduğunuzu fark ederek alıp kabul etseydiniz ve hayatınızda ortaya çıkan, kolaylıkla hele ortaya çıkan her şeyi alıp kabul etseydiniz eğer. Biliyor musunuz? Başkaları hiçbir zaman bizim değerimizi alıp kabul etmeyebilirler. Onlardan bunu beklememiz gerekmiyor. Onların görmelerini beklememize gerek yok. Sadece kendimizin o değeri alıp kabul etmesi çok değerli. Ya herkes ne düşünürse düşünsün bizim hakkımızda. Sadece biz kendi değerimizi alıp kabul etseydik şu anda. Kendi yeteneklerimizi, kapasitelerimizi alıp kabul etseydik. Kendi değerimizi alıp kabul etseydik. Bu nasıl bir evren yaratırdı? Ve dediğim gibi kolaylıkla yaptığınız bir şey. Sizin için çok kolay olan. Kolay olduğu için belki onu değersizleştirdiğiniz ama aslında sizin kapasiteniz olan bir şey. Hadi bakalım bu videoda buna çalışalım hep beraber. Soruları birlikte soralım. Sorduktan sonra bilenler sihir çubuklarını sallasınlar. Onları biliyorsunuz sınıflarda öğretiyoruz. Sormaya devam edelim. Yepyeni bir ilişki kendimizle, diğerleriyle ve bu evrenle bizi bekliyor elbette. Olduğumuz o muhteşem sonsuz varlıklara ve sonsuz yaşamlara açılıp sonsuz seçimlerimizin içinden, olasılıklar evreninden neler yaratabiliriz kim bilir? Hangi seçimlerimiz var? Hangi muhteşemlikler ve mucizeler bizi bekliyor? Yani bu videoyu izlediğinizde sonuna kadar o algıladığınız o genişleme hissiyle yapabilirlik enerjisine lütfen sahip çıkın. Neyin içerisinde sıkışıp kaldıysanız orası gerçekten sizin gerçeğiniz değil. Bunu fark ederek alıp kabul etmeniz, kendi muhteşemliğinize açılmanız için neler mümkün diyorum. Bugün de böyle. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da çok değerli biliyorsunuz. Hoşça kalın.